Güneşin altında bir adam, çıplak ayaklarıyla tozlu sokaklarda dolanıyor, ellerinde bir fener, şehrin kalabalığında birini arıyor. "Ne yapıyorsun?" diye soruyor meraklı bir kalabalık. "Bir insan arıyorum," diyor adam, gözleri yalın, sesi sözden öte bir gerçeklik taşıyor. Bu adam Diyojen. Kimi zaman bir deli, kimi zaman bir bilge olarak adlandırılan ama her daim felsefe tarihinin en tuhaf karakterlerinden biri. Onun hikayesi, sadece bir adamın yaşamını değil, bir yaşamın dünyaya meydan okuyacak kadar cesur olabileceğini de anlatıyor. Diyojen, M.Ö. 412 yılında Sinop'ta doğduğunda, kimse onun adının tarihe bu kadar derin bir şekilde kazınacağını hayal etmezdi. Babası Hikesyas, şehrin darphane işlerini yönetiyor, ailesi ona rahat bir yaşam sunuyordu. Ancak Diyojen, daha genç yaşta bir skandalın odağına oturdu. Babasıyla birlikte sikke tahrif etmekle suçlandı. Öyle ki, şehirden sürgün edildi. "Paranız yalancıysa insanınız da yalancıdır," diyordu. Felsefesine ilk adımlarını atarken, yalnızca şehrini değil, tüm dünyayı sorgulamaya başlıyordu. Atina'ya vardığında, Diyojen'in en büyük öğretmeni özgürlük oldu. Kendi sözüyle, öğrenilecek en önemli şey kendi kendine yeterlilikti. Malı, mülkü reddetti, basit bir yaşamı benimsedi. Öyle ki, bir fıçıda yaşamaya başladı. Ona göre zenginlik, yürekteydi. Yoksulluk arzuların esiri olmaktı. Bir gün Sokrat'ın öğrencisi Antistenes'in yanına giderek ona katılmak istedi. Antistenes ilk başta onu reddetti. Hatta sopayla kovmaya çalıştı. Ama Diyojen önüne çıkan hiçbir engelin onu durduramayacağını gösterecek kadar ısrarcıydı. Antistenes, sonunda pes etti ve onu kabul etti. Diyojen'in belki de en ünlü anısı, dönemin büyük lideri İskender'le olan karşılaşmasıydı. Rivayete göre İskender, Diyojen'i çok merak eder ve onu ziyarete gider. "Benden ne dilersin?" diye sorar İskender, görkemli bir jestle. Diyojen'in cevabı ise tarihe geçer. "Gölge etme, başka ihsan istemem." Bu cesur cevap, İskender'i şaşkına çevirir. Ancak öyle etkilenmiştir ki, "İskender olmasaydım, Diyojen olmak isterdim," der. Diyojen, kinik felsefenin öncülerindendi. Ona göre, insanların mutluluğunu engelleyen şey, toplumsal kurallar ve sahte değerlerdi. Bu nedenle topluma meydan okumaktan hiç çekinmedi. Çıplak ayaklarla yürür, sokakta yemek yer ve tuvaletini yapardı. "Doğanın yasalarına uygun yaşamalıyız," derdi. Bir gün, meşhur Platon'la arasında geçen bir diyalog, onun zekasının örneklerinden biridir. Platon, insanın iki ayaklı, tüyü olmayan bir hayvan olduğunu söylediğinde, Diyojen bir horozun tüylerini yolup önüne attı. "İşte senin insanın." Diyojen, yaşamı boyunca basitlik ve özgürlük aradı. M.Ö. 323'te öldüğünde, ardından kalanlar ne mal ne mülk ne de çocuklardı. Ancak fikirleri, yüzyıllar boyunca yankılandı. Doğru bir insan bulmak için fenerle şehirde dolanan adam, her zaman hafızalarımızda yaşamaya devam etti. Onun hikayesi, dünyanın sahteliğine karşı durma cesaretini ve insanın doğadan kopmadığı sürece gerçek mutluluğu bulabileceğini anlatıyor. Peki biz, bugün Diyojen gibi cesur olabilsek, kendi şehirlerimizde kaç gerçek insan bulabilirdik? Diyojen'in hayatı, aslında hepimize sade ama güçlü bir mesaj verir. Gerçek zenginlik, hayatı basitleştirmek ve sahip olduklarımızla mutlu olmayı öğrenmektir. Sahte değerler, toplumsal beklentiler ve bitmek bilmeyen arzuların peşinden koşarken asıl değerli olan şeyleri kaybetme riski taşırız. Bugün biz de onun felsefesine kulak verip kendimize şu soruyu sorabiliriz: sahip olduklarımız mı bizi tanımlar, yoksa nasıl yaşadığımız mı? Mutluluk, çok şeye sahip olmakta değil, az şeyle yetinip huzur bulmaktadır. Bazen hayatın karmaşasından bir adım geri çekilmek, kendimize dönmek ve özümüzü bulmak, aradığımız cevaptır. Diyojen'in dediği gibi, "Gölge etme, başka ihsan istemem." Hayatın en büyük hediyesi, kendi ışığımızı bulmak ve onunla yolumuzu aydınlatmaktır.